Herkese merhaba arkadaşlar. Tekapolis 2'nin 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bölüme başlamadan önce bir süredir neden video gelmiyor bunu açıklamak istiyorum. Gönderiler kısmında açıklamıştım aslında ancak herkes orayı görmemiş olabilir. O yüzden videonun bu kısmında tekrardan açıklamak istedim. Ben bir oyun yapımcısıyım ve yakın zamanda çıkaracağımız oyunla Steam Next Fest'e katılmıştık. Ayrıca oyunumuzun çıkış tarihi de çok fazla yaklaşmıştı. 5 Mart'ta çıkarmayı planlıyorduk ama bazı sebeplerden dolayı bir ay kadar ertelemek durumunda kaldık. Tabii ki de bir ay erteleyince bu bana biraz daha zaman kazandırmış oldu ve video çekmeye zamanım kalmış oldu. O yüzden videolara geri dönmek istedim. Oyunu merak eden arkadaşlar için açıklamalar bölümünde linkini bırakacağım. Ayrıca bana destek olmak isterseniz oyunu istek listesine ekleyip takip ederseniz bize çok büyük bir katkısı olur. Şimdiden istek listesine ekleyen herkese teşekkür ederim. Yeni videoyu bekleyen arkadaşlar için özrümü sunup hemen yeni videoya geçebiliriz. İyi seyirler efendim. Bölüm arasında ben ufak bir değişiklik yaptım. Buradaki bizim Kokobu'nun üzerine 2 tane hopper koydum. Bunların birisinin içerisinde kol var. Diğerinin içerisine de şu şekilde jerrycanleri craftlayıp koydum. Jerrycanleri bu yukarıdaki kısma attığımda artık bizim oluşan cruise oil'ler jerrycan'in içerisine doluyor. Alttaki slota aktarılıyor. Ve Kokobu'nun altından bir tane hopper yardımıyla buradaki chest'in içerisine geri gönderiliyor. Bunun sayesinde artık buranın içerisinde sadece bir kova değil 6 kova cruise oil birikebiliyor. Aynı şeyi buradaki Blast Furnace'a da yapmak istiyorum. Ancak Blast Furnace direkt olarak hopper'ları kabul etmiyor. Bunun için bizim Improved Blast Furnace yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi bunun üst kısmında bir tane hopper var zaten. Bunun sayesinde de biz input output alabiliyoruz. Onu yapmak için önce bizim 27 tane steel plate yapmamız lazım. Bu şekilde steel plate'leri yaparak başlayalım. Ardından buradaki Blast Furnace'ımızı kırıp yerine daha iyi versiyonunu koyacağız. Şöyle gerekli malzemeleri koyuyorum. Artık 27 tane Reinforcement Blast birimimiz var. Bunun yanında ben 2 tane de Blast Furnace Preheater yapmak istiyorum. Bunun için 2 tane External Heater yapmamız gerekiyor. Daha önce yapmamıştık sanırsam bunu. Köşelere 4 tane Copper Plate, kenarlara 3 tane Low Voltage Wire Coil, ortaya Iron Sheet Metal ve Redstone ile yapılabiliyor. Bundan da 2 tane yaptım. Bu şekilde 2 tane de Blast Furnace Preheater elde ettik. Şimdi bunun kurulumuna geçebiliriz. Bunun kurulumunda ben kenarlarda biraz boşluk bırakacağım. Gerçi alanımız dar olduğu için çok fazla boşluk bırakamayacağız. Üzerine de bir tane hopper koyuyorum. Ve artık ortasına sağ tıklayarak bunu aktifleştirdim. Bunun sağında ve solunda birer tane böyle giriş gibi bir şey görüyorsunuz. Buralara Blast Furnace Preheater koyabiliyorsunuz. Bunu koymasanız da çalışıyor. Şöyle koyalım. Koymadığımız zaman da çalışıyor. Ama Preheater'ları koyduğunuz zaman bunlara enerji vererek daha hızlı çalıştırabiliyorsunuz. Görsel olarak şu şekilde. Bunların yanlarında birer fan var ve fandan aldıkları havayı buraya üfleyip bunu daha hızlı çalıştırıyor olarak düşünebilirsiniz. Tabii ki de bunların üst tarafına enerji vermemiz gerekiyor. Şöyle iki tarafına da birer tane kablo bağlıyorum. Bu kablolarla da enerjiyi aktardım. Şu anda bakarsak çok daha hızlı bir şekilde steel elde edebiliyoruz. Şimdi Blast Furnace'ın ön tarafından steel çıkışı veriyor. Arka tarafından bir tane şurada slot göreceksiniz. Buradan slug çıkışı verir. Üst tarafından da input alacağız. Direkt olarak bu arkasına bir tane chest bağlıyorum. Slug'ları otomatik olarak buraya atacaktır. Aynı şekilde ön tarafına da bir chest bağladığımda steel'ları da buraya atacaktır. Ve son olarak bizim bunun üst tarafına bir tane input bağlamamız gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam direkt olarak chest'i koyamıyoruz. O yüzden şöyle bir tane hopper koyuyorum. Ve bunun üzerine de bir tane chest koydum. Artık bu chest'e ben charcoal'ları ve iron'ları koyacağım. Tabii ki de burada şöyle bir sorun olacak. Bunun son slotunu charcoal'la doldurmam gerekecek. Burada sırayla çektiği için önce iron'ları koyacak ve iron'ları bitirecek. Daha sonra charcoal'ları koymaya başlayacak. Şimdilik gördüğünüz gibi tam otomatik şekilde bu çalışıyor. Birkaç bölüm önce ben şöyle bir şey demiştim. Biz coal coke'ları ve iron'ları kullanarak induction smelter'da steel'i çok daha hızlı bir şekilde elde edebiliyorduk. Bunu neden yapmıyorum diye soracak olursanız bunun sebebi de şu. Biz bu coal coke'ları Teknik Mingot craftlarken kullanıyoruz. O yüzden bunların ben biraz birikmesini istiyorum. Holcock'u da biz Pyrolyzer kullanarak elde edebiliyoruz. Ancak şu anda henüz Blazeot'a erişimimiz olmadığı için Pyrolyzer craftlayamıyoruz. Bunu craftladığımız zaman zaten buradaki makineleri kaldırabileceğiz. Şimdi biz buraya bir latex sistemi kurduk. Ancak bunların sıvılarını herhangi bir yere depolamıyoruz. O yüzden termalin hem sıvı depolarını hem de sıvı kablolarını yapalım. Kabloların yapımları oldukça basit. Kenarlara 2 tane bronz, ortaya da bir tane led koyarak yapabiliyoruz. Fluid cell'in yapımı için bizden yine cured rubber istiyor. Bakalım yeterince kalmış mı? 2 tane kalmış. Bu yetersiz kalacak bize. O yüzden birkaç tane daha craftlayalım. Bunlar pişerken biz de geri kalan malzemeleri yapalım. Ortaya bir tane bronz gear istiyor bizden. Şöyle bronz gear'ımız da hazır. Fluid cell frame'i bu şekilde yapabiliyoruz. Bunu da bu şekilde birleştirip bir tane fluid cell elde ettik. Bunun içerisinde
32 kovalık bir depolamamız var. Tabii ki de bunu daha fazla arttırabiliyoruz. Ve bunu da nasıl yapıyoruz? Termalin augmentleriyle yapıyoruz. Bunun da yapımı gördüğünüz gibi oldukça kolay. Bunun kapasitesini 4 kat arttırıyor bu. Ayrıca bunun içerisine de Reinforcement Integral Components takabiliyoruz. Bununla beraber bizim 384 kova sıvı depomuz oldu bu blokta. Hatırlıyorsanız biz Immersive Engineering tankını kullandığımızda burada bizim 512 kovalık bir tankımız olmuştu. O kadar büyük bir alan yerine böyle küçük bir alanda sıvıyı da tutabiliyorsunuz. Tabii ki de bunu biz daha da upgrade'leyebiliyoruz. Telmer'in ekstra bir addonu ile birlikte bunu biz 64 kata kadar çıkartabiliyoruz. Yani normalde 32 kova sıvı tutabiliyorken sadece bununla beraber 2000 kovaya kadar sıvı tutabiliyor yanlış hesaplamadıysam. Ama şu anlık bizim ona ihtiyacımız yok. Bu bizim için yeterlidir. Bunu buraya koydum. Ve fluid duct'larla birlikte buna ben sıvıyı çekeceğim artık. Üst tarafından input alıyorum. Tabii ki de buraya sıvının gelmesi için bizim bunlara servo da bağlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bunların altında herhangi bir input output kısmı yok. Şöyle 4 tane servo craftladım. Bunları buraya taktığımda gördüğünüz gibi latex'i direkt olarak aktarmaya başladı. Ve bunun UI'yi de var. Bunun içerisinden hem redstone kontrolünü hem de filterını belirleyebiliyorsunuz. Şu anlık bizim bunlara ihtiyacımız olmadığı için direkt olarak takıp içerisindeki sıvıyı çekiyorum. Bu artık bize sonsuza kadar latex üretecektir. Artık görevlerden ilerleyebiliriz. Geçen bölümde biz Research Paper kristali açıp buradaki chapter'a kadar gelmiştik. Artık buradaki Color Stone'ları Prospector Pickaxe'le kırdığımızda kristal fragmanda erişimimiz olacak. Bunun kullanımlarına bakarsak kristal ore yapımında bunu kullanabiliyoruz. Bunları da şu şekilde craftlayıp kristal ore elde ettik. Bunun kullanımlarına bakarsak yine aynı şekilde miner'ını yapabiliyoruz. Ve bunu pulverizer'dan geçirip kristalin elde ediyoruz. O yüzden miner'ını yaparak başlayalım. Bu şekilde miner'ını kurdum. Tabii ki de bunun kenarlarına bizim seviye 6 support frame'ler koymamız gerekiyor. Elimizde 44 tane varmış. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Support frame'lerini değiştirdim ve artık bize kristal ore üretmeye başladı. Ve artık import cable'la ben bunu sisteme bağlıyorum. Bizim burada bir tane pulverizer'ımız boştu. Yani bunun sol tarafından import alabiliriz. Tabii ki de alacağımız importu da kristal ore olarak belirliyoruz. Ve artık burada biz crystalline üretebiliyoruz. Üzerimizdekileri de buraya koyalım. Tabii ki de bunları biz buradan çekip bir tane driver'a depolamamız gerekiyor. Hemen onu da ayarlayalım. Herhangi bir boş driver'a koyduğum zaman otomatik olarak bunu buradan çekecektir. Tabii ki de bunun alt tarafını output olarak belirlediğimiz zaman. Bu arada buradaki lapis kısmına ben bir tane daha import cable bağladım. Bunun sebebi de şu. Lapis burada işlendiğinde 13 tane lapis çıkıyor ve yanında 2 tane daha malzeme çıkıyor. Buradaki import cable'lar bir tane olduğu zaman buradaki üretimin hızına yetişemiyordu. O yüzden bunun içi doluyordu. Onu engellemek için böyle bir şey yaptım. Buradaki driver'ın içerisi tamamlanmadan da hemen bunu kilitleyelim. İçerisine yanlışlıkla başka bir şeyler gelmesin. Şimdilik burası tamam gibi gözüküyor. Böyle questline'daki ödüllerimizi de alabiliriz. Şimdi bizden kristalin dust yapmamızı istiyor. Bunun yapımına bakalım. Bu da kristalini tekrardan redstone furnace'da geçirerek yapıyormuşuz. Buradan bir stack aldım. Bizim buradaki pulverizer'ın içerisine atıp bunu da işleyelim. Bununla beraber de kristalin dust elde ettik. Bu kristalin dust 3 farklı şeye çevrilebiliyor. Birisi ruby, birisi safir, birisi de peridot. Bunların yapımına bakarsak induction smelter'da yine kristal base, kristalin dust ve redstone. Safir için lapis ve peridot için de prismarine dust kullanmamız gerekiyor. Ben buradaki pulverizer'ın içerisine sandstone'ları koyup bizim timing'e battle'la hızlandırıp biraz inter birikmesini bekleyeceğim ve geri geleceğim. Bu arada bunu çok fazla hızlandırdık. 8x hızlandırdığımız için giren enerjiyle kullanım enerjisi yetersiz kaldı. Stok halinde bu makineyi 4x'ten daha fazla hızlandırmamaya çalışın. 4x'te bile enerji yavaş yavaş azalıyor ama buradaki üretim bitene kadar çok az azaldığı için sorun olmuyor. Ben bu şekilde bunları üretip geri geliyorum. Prismarinleri de pulverizer'dan geçirip prismarine dust elde ediyorum. Ve artık gerekli malzemelerimiz oluştu gibi. Artık bunlarla beraber de gerekli şeyleri craftlayabiliriz. Bunları tabii ki de induction smelter'da craftlayacağız. Peridot yapmak için prismarine, crystalline ve kristal base'i koyuyoruz. Böyle bunu da hızlandıralım biraz. Ben bunlardan birer stack olacak şekilde ayarladım. Peridotlar tamamlandı. Redstone'ları koyuyorum. Redstone'la beraber bize ruby veriyor. Ruby'lerimiz de hazır. Ve son olarak lapis dust'ları koyarak safir elde edeceğiz. Buradaki 3 görevden de ilerlemiş oluyoruz bu şekilde. Bunu da alalım. Şimdi bizim ruby, safir ve peridotun kendisini elde etmemiz gerekiyor. Dust halini yapmıştık. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu da crystallizer'a yine içerisine glass ekleyerek yapıyoruz. Bunları da bir yandan işlemeye başlayalım. Ruby'lerimiz işlendi.
Şimdi bunlar olurken bunları ne yapacağımıza bakalım. Ruby'nin kullanımına bakarsak Induction Smelter'da biz Ruby'yi, Safir'i ve Peridot'u birlikte geçirerek ametist elde ediyoruz. Bu ametist sayesinde de Elite Technium Ingot craftına geçebiliyoruz. Tabii ki de bunun için bizim LED Sheet Metal'e ihtiyacımız var. Bunlar burada craftlanırken biz de LED'leri plate haline çevirelim. Buradaki multi servo presinin içerisine artık LED'leri atıyorum ve bunları da çevirmeye başlıyorum. Bunların hepsi hazır olsun, ben geri geleyim. Bu şekilde ametist şartlarımızı da elde ettik. Bu arada buradaki sistem bayağı bize stil üretmiş, gayet güzel. Bunları da ben arada bir değiştirerek daha fazla stil ve kolkuk üreteceğim. Şimdi LED sheet metallerimiz de hazır. Şimdi yapmamız gereken şey ne? LED Technium Ingot için bizim LED sheet metallere, Signalum ingotlara ve Electrum gear'lara ihtiyacımız var. Geri kalan her şeyi zaten biliyoruz. Ben bunları ayarlayıp geri geliyorum. Ben buranın içerisine gerekli malzemeleri koydum. Artık bu şekilde LED Technium Ingot'u kaydedebiliriz. Şu şekilde ilk Elite Technium Ingot'umuzu da oluşturduk. Buradaki chapter'ı da tamamlamış olduk. Şimdi bununla beraber biz hem Diamond, Emerald kısmını açabiliyoruz. Hem de Elite Research'e erişimimiz olduğu için bizim buradan birçok şeye erişimimizi açabiliyoruz. Bunlar ne gibi? Niter, Enderor, Tempest, Flux Network. Bu çok önemli çünkü kablosuz enerji aktarabiliriz bunun sayesinde. Aynı şekilde XNet ve Laser.io ile bizim buradaki yaptığımız otomasyonu daha iyisini yapabiliriz. Angel Ring yapıp uçma yeteneği açabiliriz ve son olarak da Gem Horse'ları satın alabiliriz buradan. Bunların hepsini kullanacağız. 16 tane Elite Technium Ingot elde ettik. Ametistlerimiz yetersiz kaldı. Şimdi bakalım 16 taneyi en verimli şekilde kullanıp gerekli şeyleri açalım. Ben burada ilk olarak Gem Ors'ları açmak istiyorum. Bunun sebebi de şu. Buradaki Ors kısmına gelirsek Gem Ors'u açtığımız zaman biz buradan Ruby, Safir ve Peridot Or alabiliyoruz. Önce bunu açarak başlayalım. Bize 4 tane kristal or gerekiyor. O yüzden şimdilik burayı kırıyorum. 4 tane içerisinde biriksin. Bunları alalım ve gerekli craft'ı yapalım. Şöyle 4 tane orumuzu aldık. Bunun research paper'ını artık açabiliriz. Bu şekilde veriyorum. 16 tane tek bak istiyor bizden. Bunları da aldım ve bu kısmı da açmış oldum. Artık buradaki Gem Ores kısmına erişimimiz var. Şimdi bunları verdiğimiz zaman bizim bunlardan bir tanesini seçmemizi istiyor. Ben ilk önce Ruby Ore'u seçmek istiyorum. Tabii ki de bunu birden fazla kez alabiliyorsunuz. Ruby'yi seçme sebebim de şu. Diamond ve Emerald'ı açarken bizden Ruby istiyor. Öncelikle bunu açtım. Onu da artık buradaki 4'ün yerine koyabiliriz. 4 şu anlık çok ihtiyacımız yok. Bunları da şu şekilde kenara taşıyorum. Ben buraya ayarlayıp geri geliyorum. Buranın ayarlamaları da tamam. Artık bunu kilitleyebiliriz. Ruby Ore üretmeye başladı bu bizim için. Bunun kullanımlarına bakarsak biz bunu Pulverizer'da attığımız zaman 2 tane bize Ruby Dust veriyor. Bu 2 Ruby Dust'ı da tekrardan Crystallizer'dan geçirerek Ruby elde edebiliyoruz. Ben 36 tane birikmesini bekleyip geri geleyim. Tabii ki de buradaki miner'ları da Time Battle'la hızlandırıp daha hızlı bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Bize 36 tane lazımdı. 41 tane oldu. Şimdi bunları Pulverizer'dan geçireceğim. Daha sonra da ben bunları tekrardan Crystallizer'dan geçirip Ruby elde edeceğim. Böyle gayet hızlı bir şekilde oluşuyor. Bize kaç tane lazımdı? Bize 36 tane Ruby lazım. Hatta buradakiler de yeterli olacaktır. Daha fazlası da burada oluştu. Şimdi bunların craft'ına geçebiliriz. Şu şekilde Diamond ve Emerald kısmında artık açabiliyoruz. Bu arada şuradaki kristalleri de kapatabiliriz. Diamond kısmının gate'ini de artık açmış bulunuyoruz. Şöyle biraz daha Color Stone elde ettim. Bu sefer çok fazla koymayacağım bundan. Geçen sefer çok fazla malzeme vermişti. Bu sefer de az verdi sanırsam. Fazla fazla koymamız gerekecek gibi duruyor. Şu şekilde de Diamond ve Emerald kristallerimizi elde ettik. Bunları da bizim or haline çevirmemiz gerekiyor. Şöyle 49 tane Diamond oru elde ettik. Kalan kısmını da Emerald yapalım. Bir stack'ten fazla şekilde de Emerald elde ettik. Şöyle bunların da questlerini alabiliriz. Bakalım Diamond nasıl yapılıyormuş. Jumbo Furnace'da geçirerek 8 taneden 1 tane elde edebiliyoruz. Pulverizer'dan geçirerek 1 taneden 2 tane elde edebiliyoruz. Yani bunları bizim Pulverizer'a atmamız gerekiyor. Şöyle 36'şar tane ayırdım. Kalan kısmı Pulverizer'dan geçerek gidelim. Diamond kısmı tamam. Hemen Emerald'ı atalım. Onun görevini de açalım. Burası da tamam. Bunlarla beraber biz hem Tier 7 hem de Tier 8 support frame'lere erişebiliyoruz. Şimdi bunlar orada olurken biz bir tane daha şeyin
Research'ını açalım. Bu da ne? Bu da Building Gadgets'ın Research'ü. Şöyle bizden 4 tane Diamond Wand istiyor. Diamond Wand'ları hatırlıyorsanız basic teknik migotlarla raflıyorduk. Bu tabii ki de Advanced kısmında. Biz bunu açmadan geçmiştik. Bunu verelim. 8 tane tek box istiyormuş. Şöyle biraz da tek box craftladım. Bunu da verdiğimde artık biz Building Gadget moduna erişebiliyoruz. Geçen seride bunları kullanmıştık. Özellikle biz Template Manager'ı reaktörleri yaparken kullanmıştık. Ben bunu ne için kullanacağım şimdi? Ben buradaki platformu kopyalayacağım. Bunun bir yanına bu platformu bir kere daha yapıştıracağım. Sebebi de şu. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir artık buradaki geçişler hariç bizim miner yapabilecek yerimiz kalmadı. O yüzden bu platformdan bir tane daha yapıp oraya yeni minerları buildlemeye başlayacağım. Bunun için bize copy paste gadget gerekiyor. Şöyle bunu yaptım. Tabii ki de bize bir şey daha gerekiyor. Bu da enerji. Enerji kısmında termalin enerjetik infuser ile çözebiliriz. Bunu da craftladık. Gidelim bunu bizim termal makinelerin yan tarafına koyalım. Gerçi burada çok fazla yer kalmamış. O yüzden ben direkt olarak buraya koyacağım ve bunun çıkış kısmını sağ taraf belirleyeceğim. Oto butonu açtığım zaman buraya enerji dolacaktır. Bunun içerisine artık eşyalarımızı attığımızda dolmaya başlayacaktır. Tamamen doldurduk. Şimdi ben nasıl bir şey yapmak istiyorum? Öncelikle Building Gadget'ın ayarlardan tuşuna bakmanız lazım. Orijinal tuşu G. Ben bunu Shift G olarak yapıyorum. Başka bir şeylerle çakışıyorsa siz onu düzenleyebilirsiniz. İlk pozisyon olarak burayı seçtim. Yukarıdaki Oak Fence'e tıkladım. Bunun tam tersinde diğer çapraza da gidip buranın alt tarafına yani buradaki kısma sağ tık yapıyorum. Ve buradaki alanı kopyaladığını gördünüz. Şimdi bunu tekrardan Shift G yapıp ya da sizin ayarlarınızda G ise G'ye basıp Paste kısmına geçirebiliyorsunuz. Paste kısmına geçirdiğinde şu şekilde bir outline göreceksiniz. Bu bizim kopyaladığımız şeyi nereye yapıştıracağımızı gösteriyor. Ayrıca burada Open Material List yaparsanız İçerisinde hangi bloklardan ne kadar ihtiyacınız olduğunu görebilirsiniz. Tabii ki de ben burada orları falan almayacağım. Slab'leri, logları ve fence'leri alacağım. Diğer kısımlar zaten miner kurarken gereken şeyler. Şöyle bakalım, malzemeler tamam gibi gözüküyor. Şimdi buradaki gerekli ayarlamaları yaptım. Ben bu 4 köşeyi böyle yüksek yapmak istiyorum. O yüzden bunu da biraz yükselttim. Ben buradaki build'i buraya sabitledim. Tabii ki de bizim build'lememiz gereken yer burası değil. O yüzden buradaki ayarlar kısmından ben bunu doğru konuma ayarlamak istiyorum. Ama daha fazla ileri gitmediği için şöyle biraz ortaya gidip ortadan build yapmamız gerekiyor. Buradaki building gadget'i biz en fazla 16 blok götürebiliyormuşuz. O yüzden bunu resetledim. Şimdi bunun anchor'ını yani çapasını kaldırıyorum ve çapasını tekrardan buraya koyuyorum. Artık bunu sağa sola doğru daha iyi bir şekilde ayarlayabiliriz. Tam olarak şöyle buradaki hiza buraya gelecek. Ve bunu ben bir blok aşağı indirmem gerekiyor. Bir blok aşağı indirdik. Kenarlarını da buradaki kenarlarla eşit yapmamız gerekiyor. Yani şöyle yaptığımızda yanlış görmüyorsam tamam olması lazım. Hatta bir blok daha getirmemiz gerekiyor sanırsam. Şöyle tamam gibi. Bu arada yanlış yaparsanız buradaki undo tuşunu kullanarak geri alabiliyorsunuz. Şöyle bir tıklayalım bakalım. Blokları yerleştirdi. Hizalaması doğru mu? Hizalaması da doğru duruyor. Bu köşelere görsel olarak yanlış gözüküyor. O yüzden şöyle bir blok update geçiyorum. Mesela şurası da yanlış kalmış. Orada başka bir şeye bağlandığı için burada da sanki başka bir şeye bağlanıyormuş gibi bir görseli oluyor. Şöyle birkaç tane yeri eksik kaldı. Ben bunları da tamamlayıp geri geleyim hemen. Şimdi bakalım yeni minerlar bizden kaçıncı seviye? Emerald'lar 7. seviye. Böyle bakalım. Diamond'lar 6. seviye istiyor. Aslında ikisini de direkt 7. seviyeden yapabiliriz. Yani bizim Diamond ve sticklere ihtiyacımız var. O yüzden Diamond'ları da bizim Pulverizer'dan geçirelim. Bayağı bir Diamond ve Emerald elde ettik bunlarla beraber. Şöyle yapmışken ilk stack yaptım. Artık buraya gelip yeni minerlarımızı kurabiliriz. Burada köşeden bir blok boşluk bırakıyorduk. Ayağı buraya gelecek. Ortası şurası olacak. İlkini kurduk. İkinciyi de şöyle buraya tıklayarak kurabiliyoruz. Bunlara ne gelecek? Bunlara Emerald ve Diamond'lar gelecek. Bunları da şu şekilde buildledik. Bu arada bu Diamond'ların ve Emerald'ların da bloklarını cap blok olarak kullanabiliyorsunuz. Ama biz zaten Signal'ın blok kullanarak 40'a kadar düşürebiliyoruz. O yüzden ben bunları kullanmayacağım burada. Signal'ın blokları kullanacağım. Ben buraya miner'ını ve Signal'ın bloklarını ayarlayıp geri geliyorum. Bunlarla beraber de artık Diamond Ore ve Emerald Ore elde edebiliyoruz.
Bu bölümde son olarak ben Mechanism'ın Research Paper'ına kadar gelmek istiyorum. Böyle bunları da kenara koyalım. Osmium için bizden 4 tane Elite Technium Ingot, 4 tane de Block of Emerald istiyor. Burayı yapabildik. Ayrıca ben buradaki lanterni yapmak istiyorum. Bunun sebebi de şu. Gece olduğunda bizim platformlarda herhangi bir ışık kaynağı yok. Herhangi bir mob spamlanmasa bile ışık olduğu zaman daha güzel gözükecektir. Şimdilik 5 tane platformumuz var. Ben bunları şöyle platformların orta bloğunun alt kısmına koyacağım. Şu anlık herhangi bir fark yokmuş gibi gözüküyor. Ama oyunu gece yaparsak şöyle bakalım. Etrafı yavaş yavaş ışıklandırmaya başlayacak bu gördüğünüz gibi. Burada bir ışık parçası koydu. Bu koyduğu ışıklar görünmez ışıklar, o yüzden herhangi bir hem bizim build yapmamızı engellemiyor hem de görsel olarak kötü bir görseli yok. Ben bütün platformların altına bunu koyup geri geliyorum. Artık gördüğünüz gibi gece olsa bile bütün platformlarımız bu şekilde aydınlık olacak. Bizim buradaki bandımız kırılıyor. O yüzden bir tane building gadget yapalım. Bunun da yapımı oldukça kolay. Tabii ki de artık Advanced Technium Ingot'a falan erişimimiz kolay olduğu için bizim için yapımı kolay oluyor. Bunu da gidelim şarj edelim. Bu building gadget de şöyle çalışıyor. İlk önce bir tane bloğa shift sağ tıklamanız gerekiyor. Bunu tıkladığınız zaman yine diğer blok gibi bunun bir menüsü var. Burada farklı farklı modlar var. Surface modunu kullanırsanız şu şekilde baktığınız yüzeyin üst tarafına bunları koyar. Tabii ki de şu anda range'i 1 olduğu için dolduramıyor. Range'ini de bu şekilde arttırabiliyorsunuz. Şöyle color stone'ları koydum. Artık bunları Prospector Pickaxe ile kırarak osmium elde edebiliyoruz. Bunları da şu şekilde birleştirerek osmium ore elde edebiliyorum. Artık bunun miner'ını da kurabiliriz. Hatta elimizde miner blok varken bunları da koyalım şöyle. 17 tane daha kaldı. Daha sonraki miner'larda kullanabiliriz. Yine ben buradaki arayı doldurmayacağım. Buraya bir tane koydum. Buna shift sağ tıkladım. Ve buradaki range'i ben 3 yapmak istiyorum ki 3 ölçülük bir build yapabilelim. Şöyle burayı da bunu buildliyorum. Neden bilmiyorum. Şunun üstüne buildlemek istemedi. Bunu da elde buildleyelim. Bu arada osmium yaparken sanırsam seviye 8 support frame istiyormuş. Bunları koyduğumda kabul etmedi. Böyle gidelim seviye 8 support frame'lerimizi de craftlayalım. Yapım yine oldukça basit. Ortaya bir tane emerald, kenarları da stickle yapıyoruz. Ve bunun sayesinde buradaki chapter'ı da tamamlamış olduk. Şimdi ben burada açtığımız farklı bir gadget'ı daha kullanmak istiyorum. Bu da Exchanged Gadget. Hemen gidelim bunu da şarj edelim. Exchanged Gadget da şuna yarıyor. Şimdi ben buradaki bir tane bloğu değiştirdim. Daha sonra Exchanged Gadget'la ben buna shift sağ tıkladığımda buradaki bloğun resmini aldı. Ve artık baktığımız blokları bununla değiştirebiliyoruz. Tabii ki de bunun range'ini arttıracağım biraz. Şöyle buradaki bütün Diamond Support Frame'leri Emerald'da değiştiriyorum. Bakalım artık miner'ımız çalışıyor olması lazım. Aynen miner'ımız osmium kasmaya başladı. Şimdi bu osmiumların işlemlemesine bakarsak bunun en mantıklı kullanımı şu anda Crusher'da yapmak. Çünkü Pulverizer'da direkt olarak maden halini geçiremiyoruz. O yüzden ben bunları gidip Crusher'ın içerisine atacağım. Bunu termale koymama sebepleri de bu zaten bir mekanizm madeni. O yüzden mekanizmin içerisine koymuşlar direkt. Tabii ki de mekanizme erişmek için önce bundan biraz ingot craftlamamız gerekiyor. Bunu şu şekilde attım. Artık bize osmium dust veriyor. Bu osmium dust'ları da biz redstone furnace'da geçirerek osmium ingot elde edeceğiz. Ya da induction smelter'da geçirirsek birebir şeklinde veriyormuş. Induction'da geçiririz direkt. Bundan 4 blok elde ettiğimiz zaman artık bizim mekanizmin chapter'ını açmış oluyoruz. Şöyle 51 taneyi aldım. Bunları da götürüp induction smelter'ın içerisine atıyorum. Induction smelter'ın içerisinden aldım ve bunları artık biz bloğa çevireceğiz. Şöyle 4 tane blok yaptım. Bunların da bir kullanımına bakalım. Hep blok olarak 70 veriyormuş. Hala bizim signaluma yetişemiyor. Şöyle artık bunu da paper'ını yapıp mekanizm chapter'ını açabiliriz. Önümüzdeki bölümde mekanizmin makinelerini yapıp artık madenleri direkt olarak mekanizmin makinelerinin içerisinde işleyebiliriz. Bunlar şu anda 2'ye 2 oranda, yani bizim Pulverizer'la aynı oranda maden çıkışı veriyor. Ama bunların şöyle bir güzelliği var. Bunları biz Ultimate seviyesine kadar getirebiliyoruz. Hem içerisinde 9 slot yer oluyor. Yani 9 tane madeni birden işleyebiliyor.
hem de çok daha hızlı bir şekilde işleyebiliyor bizim termal makinelerine kıyasla. O yüzden önümüzdeki bölümde bunlara geçip buradaki maden üretim sistemini artık mekanizme taşıyabiliriz. Ayrıca biz burada mekanizme geçtiğimiz için Atomic Alloy'ları yapıp Ultimate Technium Ingot için ilk adımı atmış oluruz. O zaman bu bölümü izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.